kıskançlıktan bahsediyoruz. Allah Teala Hazretleri Yahudiler hakkında buyuruyor. Em yahsudûnen nâse alâ mâ âtâhumullâhu min fadlih. Allah fazl-ı kereminden insanlardan istediği makamı, mevkii, zenginliği, peygamberliği, veliliği, şehliği neyse ilmi, zekayı, hafızayı, güzelliği, maddi, manevi değerleri Allah kime verir? İstediğine verir. Kimsenin buna karışma hakkı var mı? Yok. Şimdi Yahudiler ne dediler? Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem peygamber olunca buna çok bozuldular. Çünkü onlar son peygamberi kimden bekliyordular gelmesini? İsrailoğullarından bekliyordular. Kimden geldi? İsmailoğullarından geldi. Yani Araplardan geldi. Şimdi o zamana kadar İbrahim Aleyhisselam nübüvvet ağacının köküdür. Ondan sonra gelen bütün peygamberler onun neslinden gelmiştir. Ancak İsmail Aleyhisselam da onun evladıdır. Fakat ondan bir tek Muhammed Mustafa gelmiştir sallallahu aleyhi ve sellem. İshak Aleyhisselam'dan ise Yakup Aleyhisselam, ondan da 12 oğlu biliyorsunuz Yusuf Aleyhisselam'ın 11 kardeşiyle beraber. Oradan gelen dallanmada 100 bin, 200 bin rivayetiyle çok büyük peygamberler gelmiştir. Ama İsmail Aleyhisselam'dan bir gelmiştir, pir gelmiştir, alemlere rahmet gelmiştir. Zaten İbrahim Aleyhisselam'ın da, Adem Aleyhisselam'ın da, bütün enbiyanın da yaratılış gayesi Muhammed Mustafa'nın gelmesidir sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi kıskanıyorlar. Niye o peygamberlik Araplara geldi? Niye kainatın efendisi Araplardan geldi diye reddediyorlar, inkar ediyorlar. Hala şu anda o kıskançlıkları devam ediyor mu? Ediyor. Bugün İsrail'in bütün Arapların ortasında yer kurup Araplara saldırması vesaire bu kıskançlığın devamıdır. Yoksa ne yapmaları gerekirdi? Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme iman etmeleri gerekirdi ve böylece bu ihtilafların hepsi kalkmış olacaktı. Ama iman etmediler. Niye? Kıskançlarından. Niye bizden gelmedi diye kıskandılar. Sizden gelene inandınız mı? Musa aleyhisselama neler ettiniz? İsa aleyhisselamı öldürmeye gelenler kimlerdi? İsa aleyhisselam öldürülmedi. Dikkatinizi çekerim. Göğe kaldırıldı. Gökte diridir. Kıyamete yakın inecek. Ehli sünnet itikadı budur. Ama öldürmeye gelenler, göğe kaldırılmasına sebep olanlar kimlerdi? 12 bin Yahudiydi. Sizden geldi işte. Bizden geldi ama bunun da diyor babası belli değil. Allah, babası yok. Babası yok. Nasıl babası yok diyor. O zaman veled-i zinadır diyor. Tövbe yarabbim. İsa aleyhisselama da veled-i zina diyenler yine Yahudilerdir. Ama şimdi nasıl oldu? İşte Hristiyanlarla birleştiler. Küfür tek millet olarak birleşti. Koca Hristiyan alemi deve gibi düşünüyorum onu. Yahudi de fare gibi ama devenin ipi farenin ağzındadır. Dolayısıyla bir deve bir farenin peşine gittiği zaman 100 deve de peşinden gider mi? Gider. Develerde de böyle bir şey vardır. Sürü kabiliyeti vardır. Önden giden nereye gidiyor bakmazlar. Gelmiş farenin yuvasının başına, oraya zorluyor girecek. Durmuş onun önünde böyle. Faren de ipi çekmiş getirmiş oraya. 100 deve de gelmiş. Lan bu önümüzdeki neyin peşinde, nerenin başında onu da düşünen yok. İşte böyle koca Hristiyan alemi deve sürüsü gibi farenin peşinde dünyayı yani büyük bir felakete sürüklemek üzere bu kadar savaşların sebebi oldular. Bütün mesele Büyük İsrail projesidir. Tabii ki Hristiyanlara da uyutturmuşlar. Siz İsa Aleyhisselam'ın gelmesini istemiyor musunuz? İstiyorsunuz. Büyük İsrail kurulmadan gelmeyecek. Bize burayı kurdurun. İsa Aleyhisselam da gelsin, başınızın üstünde yeri olsun demişlerdir. Bütün Amerika'da buna inanmıştır. Bazı kiliseler buna inanmış. Yönetimler onların elinde. Şu anda diyorlar ki biz İsrail'e büyük devleti kurduralım. İsa Aleyhisselam da gelsin, kurtulalım. Akla bak, mantığa bak. Halbuki İsa Aleyhisselam inecektir. İndiğinde de İslam'dan gayrı bütün dinleri ortadan kaldıracaktır. O zaman meydana çıkacak. Kimin ne olduğu, fakat adamlar aldatılıyorlar. Bu kadar fende, teknolojide ileridirler. Pirenin anasını araştırıyorlar. Denizin dibini karıştırıyorlar. Merih'te Zuhal'e çıkmışlar. Hayat var mı yok mu karıştırıyorlar. Daha şurada din adına neye inanacaklarından haberleri yoktur. Bu kadar cahilliğe kim razı olur? Deveden başka. Yani aklı başında olan bir insan bu cahilliğe razı olur mu? Ben inanıyorum. Neye göre inanıyorum ya? Neye göre inanıyorum? Benim kaynağım nedir? Bunu sorgulamaz mı? Soruşturmaz mı?